Tam bir Amerikalı gibi hazırlanmıştık. Çanta, ayakkabılar, yürüyüş batonları, tişörtler, her şey, bir tek yağmurluk almamıştık yanımıza. Çantamızın içinde barlarımız, suyumuz, her şeyimiz vardı yani. Oy, köpek de varmış içeride. Böyle 4x''larla gelip kumların üstünde bizim gibi 4x''sı olmayanlara hava atıyorlar işte. Şu somunu gevşetip şunu sıkıştırsanız. Sherlock. Akü takibi. Radyo. Yol takibi. Dikiz aynası. Hayır. Sen polis misin? Unuttun. Neyi? Lastik takibini. Ha evet. Bir de şurada lastik takibimiz var. Sürekli kamera bakıyor. Sürekli. Yola bakmaktansa kameralara bakıyor. Bir tek yola bakmıyorum. Bir tek yola bakmıyor. O götürüyor da hangisi? Sherlock bu duruma sen ne diyorsun? Babam ne yaparsa haklıdır. Yolda bizi bir itfaiye aracı geçmişti hızlı bir şekilde. Epeyce oldu. Bize ne oluyor dedik, yangın falan var herhalde. Meğerse kaza varmış. İtfaiye bizim geldiğimiz taraftan gelmiş. Ambulans, polis arabası diğer taraftan gelmiş. Aslında Floransa daha yakınız ama itfaiye demek ki buradan gelmesi gerekiyordu. Kaza olmuş. Şimdi sırayla alıyorlar insanları. Bir grup karşıdakiler geçiyor. Sonra durduruyorlar yolu. Bizim tarafı geçiriyorlar. Oy, köpek de varmış içeride. Şu anda Floransa yakın bir yerdeyiz. Yani artık Pasifik'e çok az kaldı. Tekrar Pasifik kıyılarına dönüyoruz. Burada bir şelaleler yolu varmış. Yaklaşık 2 mil civarındaymış. Üzerinde 12 tane şelale varmış. Ve Halil'in saçları her zamanki gibi dağınıkmış. Şimdi ona gideceğiz. Hazırlandık. Gördüğünüz üzere cici tişörtlerimizi de giydik. Bakalım yol nasıl? Ya ama ya biz hazırlandık. Cici tişörtlerimizi giydik, sırt çantamızı hazırladık, yürüyüş nelerimiz bunlar, batonlarımızı aldık, her şeyimizi aldık. Ama diyor ki trail closed. Neden? Çünkü bu yolun üzerinde böyle bazı yerlerde taşlar düşmüş. O yüzden gidemiyormuşuz. Üf. Haluk bak buradayız ya biz. Şu aradaki yolda problem varmış. Diyor ki buraya kadar giderseniz bundan sonrasını yürüyebilirsiniz. Hadi oraya gidelim mi? Evet. Hayır canım. Arabayla. Bakalım orası açık mı? Hadi gidelim. Tam bir Amerikalı gibi hazırlanmıştık. Çanta, ayakkabılar, yürüyüş batonları, tişörtler, her şey, bir tek yağmurluk almamıştık yanımıza. Çantamızın içinde barlarımız, suyumuz, her şeyimiz vardı yani. Demek ki o kadar hazır olmamak lazımmış. Türk gibi hazırlanmak lazımmış. İn aşağı yürü git. Yarım mil yukarıdaki yere geldik. Burası açıkmış neyse ki. Buradan yürüyeceğiz. İnşallah güzel bir şeyler görürüz. Bu kadar yol geldiğimize ve yürüdüğümüze değer. Evet, trail. Yani bunların trail dedikleri yol. Türkçe'de ne bu? Patika ama ne? İz. Tamam, iz de yani ne deriz? Yol. Yürüyüş yolu. Yürüyüş yolu burada açık. 12 tane şelale varmış. Eğer 12 tane ise şelale ve bu yol bu kadar kısaysa bu şelalelerden biri olabilir. Bak, minnak şelale.
12 şelalenin aşağısındayız. 12 şelale falan yokmuş. Bir tane şelale varmış. O da burada zaten. Bir de yukarıdan bakış yeri varmış ama Halil zaten yolda pes etti. Beni buraya park et git dedi. O yüzden muhtemelen yukarıya çıkmayacağız. Şuradan oraya gidecek misin? Hayır. Tamam, o zaman ben gideyim oraya. Bir bakayım. Göle bakayım. O bir yaz olsaydı da şuraya girseydik ne güzel olurdu. Çok güzel görünüyor. Bir de ne zamandır gördüğümüz şelalelerin arasında önünde böyle havuz gibi boşluğu olan ilk gördüğümüz şelale bu. Çok çok iyi görünüyor. Tam böyle yüzmelik. Ama maalesef öyle bir şansımız yok. Yukarıdaki seyretme noktası da orasıymış. Ama şu anda oraya çıkmayacağız biz. Bayağı yukarıda çünkü. Sümüklü böcek. Arkamızda mağara var. Deniz aslanları mağarası ama mağaranın içinde değillermiş. Bugün dışarıdalarmış. Oraya kişi başı 18 dolar alıyorlardı. Oraya para verenlere yazık oldu bugün. Şurada ilerideler ama zor görünüyor. Zoomlu bir kameramız olsaydı iyiydi. Şuradalar hepsi de. Sahilde yatmışlar. Havayı güzel görmüşler herhalde. Dışarı çıkmışlar. İleride umuyoruz daha yakından görebileceğimiz yerler olacak ama şu anda böyle. Bazen dağ başında kötü bir ani, bazen göl kenarında huzurlu kahve. Yol nereye gider bilmiyorum. Yoldayız, yoldayız, durmak yok. Rüzgar saçlarında da seviyoruz karavani. Bazen bir volkan çıkar koyundurur, ısıtır içimizi. Bazen yağmur, bazen güneş. Yoldayız, yoldayız, durmak yok.
Karavan arkamızda. Haluk karavanın içinde. Yalnız ikimiz gidiyoruz Sherlock'la bu sefer. Tünel gibi ağaçların olduğu bir yerden gidiyoruz. Haluk bir şey göreceğimizi zannetmiyorum. Ben gelmeyeyim dedi. Bakalım ne göreceğiz. Bence kum göreceğiz. Sherlock da orada kumlarla gezecek. Oynayacak, koşacak. Değil mi oğlum? Ve işte kumlara kavuştuk. Ama daha denize kavuşamadık. Nereden gideceğiz? Şuradan sanırım. Sherlock emin misin buradan gideceğimize? Denizin sesi sanki öbür taraftan geliyor. Burada nehir var. Burada nehir var Sherlock. Buraya olmaz. Bak ya gene kaka yapıyor. Durun biz gene kaka toplayalım. Mantarlara bakın. Denizin sesi geliyor. Sherlock ses buradan geliyor. Gel bakalım. Buradan da böyle bir yere çıktık. Deniz bayağı uzakta. Yani şurada kumlu alanlar var onların arkasında. Ama buradan akan nehri görebiliyoruz en azından. Sherlock'un da bir aşağı atlayısı var su içmek için. İlginç bir yer. Yapılması yasak şeyleri göstermişler. Böyle tünel gibi. Ve geri dönüyoruz. Şimdi nehri gördük. Evet oradan bir yol daha var ama oradan gitmeyelim artık. Tamam yeter bu kadar. Biz artık arabamıza gidelim. Günaydın. North Bend, Oregon'dayız ve Staples'ın bahçesindeyiz. Böyle. Neden burada? Niye Staples'ın bahçesindeyiz? Çünkü artık biraz daha kuş uçmaz, kervan geçmez ama doğadan da biraz uzak bölgelere gelmeye başladık. Ve şehrin içinde kalmak istedik. O yüzden buralarda yer bulmak çok kolay olmuyor. Şehrin içindeyiz çünkü yine arabamızda bir problem var. Bizim arabanın balatalarını Haluk değiştirmişti. 2000 mil yol oldu ve 2,5 ay oldu. Balatalardan gene arıza sinyali gelmeye başladı. Haluk da dedi ki bunlar balataların bitirdiği anlamına gelmemesi lazım ama sensörlerdedir hata büyük bir ihtimalle. Ama emin olmamız lazım da. Çünkü eğer gerçekten balatalar bittiyse oradan sonra pistonları falan da yemeye başlar. O yüzden bunu söküp bakmak lazım ama sökecek kuru, temiz, düzgün bir yer bulamadık. Bütün arabayı kaldıracağız, sökeceğiz, bakacak, tekrar koyacak falan yerine. Biz de şöyle bir çözüm bulduk. Amazon'dan bir endoskopik kamera sipariş verdik. Ve o kamera maalesef haftaya pazartesi günü gelecek. Bugün daha salı. Dolayısıyla bu civarda takılacağız bir hafta kadar falan. Aslında arkamızda şu ağaçların arkasında Walmart var. Dün oradaydık. Orada biraz takıldık. Orada var mı teleskopik kamera diye baktık. Ve içeride işte kahvaltı ettik, yemek yedik vesaire falan. Kapımız çaldı sonra saat 8:30 civarında falandı. Dedi ki burada overnight kalamazsınız, gece kalamazsınız. Dedim ki zaten overnight olmadı daha. Daha saat 8 yani saat 11'e kadar çıkmazlar. İstediğimiz kadar kalırız biz burada. Ya tamam da benim sizi uyarmamızı mı istediler çünkü kameralardan görmüşler. Tamam dedim okey zaten gidecektik biz de. Gidecektik gerçekten de biliyorduk orada kalamayacağımızı. Sonra hemen dibinde burada Staples'ın yerini söyledi. Dedi oraya gidebilirsiniz, oranın parkında kalabilirsiniz. Onların security'si yok. Tamam dedik geldik. İyi ki de buraya gelmişiz. İnanılmaz bir rüzgar ve fırtına vardı. Araba beşik gibi sallandı bütün gece boyunca. Burası ofis malzemeleri satan bir yer. Şurada da Walmart var. Bizimle beraber kalan birkaç araba daha vardı ama büyük karavan yoktu. Sadece küçük arabalar vardı.
Bir de tehlikesiz bir yerdeydik. Yani o kadar inanılmaz sallanıyordu ki araba. Yani şu küçük ağaç ve bu elektrik direğinden başka üzerimize yıkılma ihtimali olan bir şey yoktu çevrede. Peki bu manzaraya ne demeli? Sağanak bir yağmur var. Pırıl pırıl da bir güneş. Bir yerlerde gökkuşağı vardır ama göremiyorum. Nerede acaba? Nereye gidiyoruz? Neydi? Önce Fransa'dan ekmek alacağız. Franz ne? Frans buradaki büyük bir fırın. Ya Washington, Oregon ve Kaliforniya'nın da sanırım bazı bölgelerinde çok fazla doğuya doğru olan kısımlarda olmayan bir fırın tekeli diyelim biz buna. Büyük fabrikaları var. Fırın zinciri. Evet, fırın zinciri daha doğru oldu. Tekel yanlış oldu. Fırın zinciri. Bunların bir de outlet bölümleri var. Yani hemen hemen her şehirde bu fırınları yaptıkları, yani büyük ekmek fabrikalarını kurdukları yerlerin önlerine bir outlet kuruyorlar. Bankadan satışma adası. Ve o outletten gidip çok uygun fiyata ekmek alabiliyorsunuz. Çünkü bugün dağıtım yaptıkları ekmekleri ertesi gün oraya koyuyorlar. Normalde 3 dolar, 4 dolar, bazen 5 dolar olan paketi ekmeği 1 dolara, 1,5 dolar civarında fiyata alabiliyorsunuz. Biz de şöyle yapıyoruz. Gidip oradan bir 5-6 tane ekmek alıyoruz. Buzdolabımızın içinin kapasitesinin aldığı kadarıyla. Buzluğa atıyoruz onları. Ve yolda giderken yavaş yavaş teker teker çıkartıp onları kullanıyoruz. Bence gayet iyi oluyor. Çünkü yaklaşık Buzdolabına girmesi gereken şeyleri alırken bunu biz nereye sokacağız? diye düşünüyoruz. Ama şu anda bunu genelde Costco'da yaptığımız için, Costco'ya da gitmemize epey bir zaman olduğu için burada gene bir Fransız outlet bulduk. Ekmeğimiz de bitmişti zaten. Gidip alalım dedik. Washington'da yapıyorduk. Oregon'da da alıyoruz. Büyük bir ihtimal Kaliforniya'da da birkaç yerde yapacağız. Ondan sonra artık kaderimize terk edeceğiz kendimizi. Öyle fırından yeni çıkmış ekmek gibi şeyler ummayın. Türkiye'den sanırım en çok özlediğimiz şey o. Sıcacık fırından çıkmış bir ekmek. Çıtır çıtır. Alacaksın oradan. Böleceksin içini. Böleceksin tereyağı. Böleceksin peyniri. Of. 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 Bunun için Türkiye'ye dönebilir miyiz? Hem de böyle bir şey olacak. Karabuğday ekmeği ya da ekşi maya ekmeği olacak İzmir'deki. Of. Beyaz ekmeğe de razıyım. Beyaz ekmeğe evet çıtır çıtır. Çok güzel oluyor ya. Sonra nereye gidecektik? Franz Outlet'e öyle bir takıldık ki gerisini unuttuk. Sonra sahildeki bir kampına gideceğiz. Karavan Parkı'na. Oranın da gidiş yolu çok enteresan. Denizin ortasında böyle bir yol gibi bir yer yapmışlar. Köprü değil de yol gibi, oradan doğru geçip gideceğiz. Oregon'un kum tepeleri çok meşhur. O kum tepelerin ön tarafına geçeceğiz. Kum tepeleri, evet. Ve eminim bundan en çok kim mutlu olacak? Kum köpeği. Kum köpeğimiz. İşte geldik. Burası Washington'daki gibi değil. Oregon'da ilk defa gidiyoruz. Bakalım neler varmış. Burada holiday cookie'leri var. 3,49 tanesi. Bu ekmekler normalde 4-5 dolar civarında satılıyor. Burada 2,49, 2,5. Burası pahalı. Bizim orada, yani Washington'da bunlar tanesi 1 dolar civarında falan satılıyor. Şuradakilerin 2 tanesi 4 dolar. 2 tanesi 4 dolar da pahalı ama çok da değil. Şuradan ekşi maya ekmeği alalım. 2 tane. Brioche varmış. Brioche'ler de güzel oluyor. Birini brioche alayım. Başka ne alsak acaba? Bunlar çok şekerli oluyor. Ama bir tane hamburger ekmeği alayım ki en azından o evdeki brioche hamburgerlerden alalım. Tamam. 4 tane aldık. Soft baked kurabiyeler var burada. Şöyle. Bunlar da öyle. 3 dolarmış. Jalapeñolu yani biberli sardo 4 dolar. Şöyle çekelim. Washington'da ekmekler daha ucuzdu. Bizim Washington'da 1 dolara aldığımız ekmekler burada 2 dolar. İşte 2 tanesi 4 dolar diye satıyorlardı. En ucuz satılanı 2 dolar civarındaydı zaten ekmeklerin.
Ben de 4 tane aldım. 2 tane ekşi maya, bir tane brioche, bir tane de hamburger ekmeği aldım. Çünkü hamburger köftelerimiz var. Onlarla güzel hamburger yapabiliriz. Daha fazlasına da gerek yoktu zaten. Şurada arada bir tane yol görünüyor suyun içinde. Köprü de değil de bayağı yol gibi bir yer. İşte oradan karşıya geçeceğiz şimdi. Orada sahilde bir yer varmış. Oraya bakacağız beraber. Zaten öyle bir şey ki köprü yapmak yerine görüyorsunuz oraya T şeklinde bir yol yapmışlar. Hem karşıya gidiyor hem sola dönüyor sonra. Diyor ki Horsfall Dunes Beach Access'e gitmek için sola dönün. Biz de tam öyle yapacağız şimdi. Şuradan sola döneceğiz. Ve şuradaki toprak yoldan ya da beton yol bilmiyorum göreceğiz. Sol taraftan Sand Dunes'ların yani kum tepelerinin arasına gireceğiz. Evet, kocaman bir alan varmış. Kocaman RV'ler. Şimdi gözüküyor. Ne yapıyorsun? Ya kapımız azıcık zor açıp kapanmaya başladı. Çözümler arıyorsun. Çözümler arıyorum. Her işe koşan BD40 acaba işe yarayacak mı diye bakıyorsun şu anda. Her şey burada da şey yaramayacak ama. Bakalım. Göreceğiz. Sanki burası birazcık daha aşağılıymış. Ya tam da yukarı çıkartalım. Aşağıymış sanki burası. Umarım ona uygun bir yer. İngiliz anahtarı buluruz. İnşallah. Olmazsa Türk anahtarı bulalım. Komiksin. Çok. Şimdi biz Sherlock'la biraz dolaşmaya çıkacağız. Sonra Sherlock'u geri bırakıp babayla dolaşmaya çıkacağız. Gel bakalım. Gel buraya kumlara gidiyoruz gel. Koş. Evet kumlar. Bak kum. Orada başka köpekler yoksa seni serbest bile bırakabilirim yani. Şu anda göremiyorum hiçbir şey. O yüzden emin olamadım. Tasmayla götürüyorum. Oh, deniz. Okyanus. Okyanus göründü. Oo evet orada kocaman bir köpek varmış. Kum köpeği gel bakalım bu tarafa. Oregon'un bu kum tepelerine Oregon Dunes diyorlar. Kilometrelerce ya da millerce gidiyor böyle. Arkada da içeriye doğru da çok fazla giriyor. Gözünüzde Patara'ya gidenler Patara'yı canlandırabilirler. Onun çok daha büyüğü. Ve çok daha uzun. Çok ileride gene bir 3-4 tane daha köpek var. Boşta geziyor. O yüzden Sherlock'u maalesef tasmasız bırakamayacağım. Çünkü çağırınca gelmiyor artık. Duymuyor beni. Nasıl gidiyor? Buldun mu arızayı? Bulamadım ama şurası azıcık yukarı kaldı.
Daha iyi olur gibi sanki. Şu şeyler şarkından kaymıştı. Biraz aşağı mı düşmüştü? Kapı aşağı düşüktü. Onu yukarı kaldırdık. Evet ama ben de yardım ettim. Sen kaldırdın kapıyı, ben sıkıştırdım. Ve şimdi bizim kapı böyle 2-3 kere de bazen kapanıyordu. Özellikle içeriden kapatırken. Şimdi böyle tüy gibi oldu. Azıcık çekiştirince o. Wow. Ve kapandı. İnanılır gibi değil. Umarım gene kilitli kalmaz. Bugünlerde huy edinmişti çünkü sürekli kilitli kalıyordu kapı. Haydi bakalım. Onun için for sahiplerine de referans videosu çekelim. Fordçular. Forçular. Gelin bakın. Göstereceğim size. Şurayı, şu ön tarafını ittirdim ben geriye doğru. Haluk burayı bir sıkıştırdı bir kere. Bir o var. Bir de şu somunu gevşetip şunu sıkıştırsanız kapı yukarı doğru çıkıyor. Kapı yukarı doğru çıkıyor. Bir de şuradan yaptı onu. Ben bu taraftan kaldırdım. O yukarıda ne bağladı bilmiyorum ama şunu, evet, şu kenar kapıya bağlantılı olan kısmı yukarıya doğru çektik biraz. Şu somunu gevşetip kapıyı azıcık yukarı kaldırıyorsunuz. Şu ikisini gevşetip sonra sıkıştırıyorsunuz. Olay bitiyor. Bir daha bozulmayacak değil mi? İnşallah. Tamam, bozulursa gene çekerim. Bozulursa yine yaparız, ne olacak? Tamam, bozulursa gene Sonuçta yaparız. 2020 model araba. 6 yılda bozulmuş. Bir 6 yılda dayanır herhalde. Dayanır herhalde. Hadi arkayı da toplayıp yürüyüşe gidelim. Okay. Arkanın da halini size göstereyim. Burası Haluk'un tamir aletlerinin çekmecesi. Böyle bir karışıklık var. Ben toplayayım dedim. Hayır dedi. Şurada da var birkaç bir şeysi. Onun arkasında jackler var. Şurada kabloları var. Ama burayı bana ellettirmiyor. Çünkü ellettirince ne koyduğumu bulamıyormuş. Şurada parçaları var birazcık. Eğer bir tüylü kum köpeğiyle kumlarda yürür gelirseniz koltuğunuzun üstünde bunların olması kaçınılmazdır. Değil mi Sherlock? Senin gözlerin çapaklanmış. Dur, çapaklarını temizleyelim. Kumlar çapak mı yapmış? Sen yaşlanıyorsun artık, gözlerinin önünde çapak izlerim olmaya başladı. Ha, Sherlock, bunları nasıl temizleyeceğiz şimdi ya? Şimdi bakıyoruz. Onları, bunları ve bunları Haluk acaba nereye sığdıracak? Bir şekilde sığdıracak hepsini buraya. Çünkü onun kutusu burası. Ondan oraya. Bunu var ya, ben sıkıştırsam 1/4 boş kalır ama ellettirmiyor işte. Ne yapıyorsun? Ne yapsan? Ben Ya yerleştirsem, yürü git. ben yerleştirsem 1/4 boş kalır burada. Ama sen aradığını bulamazsın. Ondan sonra bir şey almak için. Aslına bakarsanız hala aradığını bulamıyor da bana söylenemiyor çünkü kendi karıştırıyor. Ben koyunca gözünün önünde bile olsa gördün mü yok diyor. Başından ne kadar tacisin ha. Ölürüm o zaman. Bir verneğimiz eksikti. O da oldu, geldi, tamam oldu. Aa, bebek besliyoruz galiba. Mama kutumuz da var. Bu arada evden çıkarken buraya artık daha hiçbir şey sığmaz diyordu. Üzerine bu manyetik çekmece mıknatısları alındı. Kalanlar burada. Şurası verniklendi. Verniğin kalanı burada. İşte ıvır zıvır bir şeyler. Olmadım bak. Güzel oldu. Evet, güzel oldu. Yavaş yavaş bir şeyler ekleniyor. Her eklendikçe sıkışıyor. Haydi bakalım. Sıkıştı, gitmiyor. Gider o gider. Burada bir gece ne kadara kalabiliriz diye sordum. Çünkü burası campground olarak geçiyor. Şuradaki karavancıya gittim. Kocaman dev gibi bir karavanı, bir köpeği. Yanında da buggy'si var. Bana dedi ki senior olduğu için, yani 60 yaşından büyük olduğu için günlük $12,5 kalabiliyormuş. Yani çalışırsan yaklaşık 40 dakikalık bir parayla geceyi burada geçirebiliyorsun. Bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Ayrı konu. Aynısının Türkiye'de de olmasını istiyoruz. Kesinlikle istiyoruz. Yarım saatlik çalışmayla bir gün karavanla bir yerde kalabilecek parayı kazanmayı istiyoruz Türkiye'de de. Ama asgari ücretle tabii. Tabii ki de asgari ücretle. Yani asgari ücret olmazsa zaten
10 dakikalık 5 dakikalık falan çalışmalarla o paralar kazanılıyor. Arabanın anahtarını aldın mı? Kapı kapandı. Bakalım kapanmış mı? Bir daha bas. Evet, kapanmış. Ve şimdi büyük çocuğu gezdirme zamanı. Yani. Burası vit kokuyor. Benden nefes alıp bedavaya. Kafayı bulmuş gibi diyelim. Yasaklı kelimeleri kullanmayalım lütfen. Yok yok. Ne güzel ot kokuyor. Bak, okyanus. Aylardan sonra ilk defa okyanus. Aylardan demeyelim ya, bir ay falan oldu herhalde. Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your faith. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need you to survive. Whoa, I need you to survive. 'Cause without you by my side, I can't survive. Az önce yürüdüğümüz sahil. Büyük, çok büyük. Ama zaten Pasifik kıyılarında daha küçüğünü görmedik ki. Bu arada şu arkada gördüğünüz ormanlık alanın tamamı kum tepelerinin üstünde. Altları hep kum. Böyle 4x4'larla gelip kumların üstünde bizim gibi 4x4'sı olmayanlara hava atıyorlar işte. Allah içinde yapıyor muymuş? Bu akşam bende ne var? Bu akşam menüde taze fasulye olsun mu? Olsun. O zaman şu fasulyelerin bir konservelerini açar mısın? Bizim evde taze fasulye demek, bu mevsimde konserve demek, yani yapacak bir şey yok. Menüyü hazırlamışsın. Bana sadece tek deyicinin mıktıcısı olmuş. Ne yapayım şimdi, belki yok istemem falan derdim. Başka bir şey yapmaya çalışırdık. Bugün iyi gezdik yalnız. Yalnız çok enteresan değil mi? Gündüz sahilde kısa kollularla dolaşıp akşamleyin böyle ısıtıcı açık falan. Hazır doğranmış soğanımız vardı. Onları atalım. Bitsinler. Çok pratik yapacağım. Hemen fıt fıt. Öyle çok uzun uğraşmayacağım. Kumkep Bey de bugün bol bol koştu. Keyfini aldı birazcık kumlarda. Tamam. Biz de yürüdük. Keyfimiz yerinde. Açabilir miyim üstünü? Hı? Açarım. Zaten içine suyunu dökeceğim ya önce. Bir konserve vitamini. Vitamini suyunda mı? Hı hı. Yani istiyorsan onun suyunu koyayım bunun içine. Bence koy. Sence koyayımsa koyayım. Şimdi öyle akşamları saat 6-6.30 gibi, hava karardıktan hemen sonra, 6.30 geç bile yani, 6'ya doğru falan yemek saatimiz. Genelde her akşam taze yemek. Çünkü ısıtmakla taze yapmak arasında çok da fazla bir şey fark etmiyor çıkan bulaşık açısından. O yüzden bir akşamlık yemek yapmak daha avantajlı oluyor genelde. Kapağını açtım. Eline sağlık. Dökmeden suyun
Suyunu dökmeyeyim. Peki. Sen öyle istiyorsan. Ne istiyorum? Biraz karabiber. Eyvah şimdi hapşırma başlayacak. Belki hapşırmazdır. 99'unu al, 99'unu senden başlayacağız geriye. Şu da bir öncekinden kalma hazır doğranmış domateslerimiz. Ben normalde konservenin suyunu süzüyorum. Siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Bana da söyleyin. Haluk bu sefer süzme dedi diye ikinci kutuyu süzmeyeceğim. İnşallah güzel olur. Konservenin suyunu süzdükten sonra ne yapıyorsun peki? Döküyorum. Yemek süsün mü oluyor? Hayır, yemeğin üstüne su koyuyorum. Niye? Bilmem. Öyle yapılır hep. Öyledir yani. Nasıl öyledir? Ne bileyim öyledir. Yani ben öyle biliyordum. Öyleydi. Neyse. Bu şimdi burada pişecek. Sen bütün içine mineralleri, vitamini geçmiyor olan suyu dök. Sonra su koy, ekle. Ama onun tadı bazen böyle güzel olmuyor. Kötü oluyor. Kayıplı farkında mısın? Tamam, bugün tadına bakacağız. Daha önceki yaptıklarımı biliyorsun zaten. Bugün yaptığımı da biliyorsun. Bakalım nasıl olacak. Göreceğiz. Sen kesin yanında pilav istemiyorum dedin değil mi? Sadece fasulye istiyorsun. Tamam. Okey, sen bilirsin. Ha, sen şu şeyi merak ediyorsun. Brioche ekmeğin tadının nasıl olduğunu merak ediyorsun. Yok ya ben brioche istemiyorum. Ben öyle şey istiyorum. Bazlama. Bazlama bitti. En son geçen hamburger yaptık, yedik Tamam o mi? zaman brioche olsun. Brioche olsun. Brioche. Brioche ekmek. Biz videoları çekiyoruz. Ama şu videoların altına bir yorum yapsanız, bir beğenseniz, abone olsanız abone olmayanlar. Çünkü hala da sadece abone olanların %30'u seyrediyor. Geri kalan %65 abone olmayanlardan seyrediyor. Abone olmayan arkadaşlar muhtemelen unutmuşsunuzdur abone olmayı. Böyle, Hadi şimdi aklınızdayken bir bir de böyle bir şey var. thumbs up. Onu da yapalım. Hatta bunun bir numara üstüne biliyor musun? Onu da yapsınlar. Ne? Arkadaşlarıyla paylaşsınlar. Bakın şurada çok tatlı bir çift var. Amerika'ya geziyorlar. Yaşlılar bunlar, ihtiyarlar. Hadi bir onları seyredin deyip arkadaşlarına da yollasınlar. Ne yapıyorsun? Üstünü mü değiştiriyor? Lahana söylüyor. Sönmüş lahana. Oo, göbek de çıktı. Çıkmaz. Bak. Çaylak ihtiyarın altından bir çaylak ihtiyar daha çıktı. Evet. İki tane kaşık. 2 tane çatal. Yoğurt. Buralarda Türk yoğurduna en çok benzeyen yoğurt. Bizim bulabildiğimiz. Bir tane daha vardı. Ama onu her yerde bulamıyorsun. Mount bir şey diye bir yoğurt daha görmüştüm. Bir kere geçen aldık. O da çok güzeldi. Tamam yeter. Ne yapıyorsun? Dur ya. 2'ye bölüyorum işte. Sadece onun suyu biraz fazla oldu. Başka bir şey yok. Suluysa ne vereceğim zaten, sen ekmek banacakmışsın ya. Buyurun. Yoğurdumuz da var. Afiyet olsun. Olsun bakalım. Arkadaşlara da veda edelim. Hepinize iyi akşamlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz.